Efendim çok canımın içine ağırlıyorum bugün. Hayat İstanbul'daysanız, yoğunsanız sizi bir araya getiremiyor sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla, kıymetlilerinizle. Ama bunu hep söylüyorum. Hayat evet bizi bir araya getiremiyor. Ama önemli olan takip edebilmek, görebilmek, haber alabilmek, aldığınız haberlere mutlu olmak, uzaktan duanızı, sevginizi iletmek aslında. Galiba öyle bir zamandan geçiyoruz. Ben de tam olarak böyle düşünüyorum aslında. Ben biliyorum ki beni sevenlerin işte fikri bende, aklı bende, benimle ilgili bir şey gördüklerinde güzel dileklerini bana iletiyorlar. Artık biraz buralardan teselli bulduğumuz bir zamanda ben yine programıma teşekkür ettiğim bir günü yaşıyorum. Çünkü uzun zamandır görmediğim, çok kıymet verdiğim bir ismi ağırlayacağım bugün. Ama siz de en az benim kadar seviyor ve kıymet veriyorsunuz. Ben bunu çok iyi biliyorum. Tüm güzelliğiyle, ihtişamıyla stüdyomda şu anda ve onunla sohbet edeceğim için ben çok heyecanlıyım. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Platon diyor ki kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. Yani hiçbir birey dünyayı yönetmek üzerine hayat kurgulamıyor bence ya da hayallerimiz dünyayı yönetmek üzerine değil diye düşünüyorum çoğunluğumuzun. Bu aslında galiba hani Platon'un dediği şey tam olarak bu. Eğer kendini doğru bilirsen, doğru tanırsan, doğru konumlandırırsan, sınırlarını belirlersen yani alanını yönetme konusunda iyiysen kendi dünyanın içinde de sana değen, sana dair olayları da yönetmek bir o kadar kolay olacaktır ve bu gücü bulabileceksindir demek istiyor gibi geldi bana. Yani tabii canım Gülenay Kalkan Ünlüoğlu diyeceğim. Konuşacak çok şeyimiz var diyeceğim ve buyurunuz diyeceğim. Daha ne diyeyim düşündüm başka bir şey bulamadım. Hadi gelin. Ne şekersin. Gülenay Gülenay. Ne şekersin. Hoş geldin. Canım hoş bulduk. Hoş Bir geldin. tanem ne güzellik maşallah. Senin maşallah. güzelliğin. Sen geliyorsun diye mutluluk güzelliği. O kadar uzun süredir görmüyorum. Evet. Ekranlarda görüyorum ama Evet. burada görmüyordum. Canlı yüz yüze. Evet çok O uzun kadar zaman mutlu oldu. oldum ki. Canımsın. Ayrıca pozitif enerjin müthiş. Hayata güne çok güzel başlamışsın. Harika. Evet bugün güzeldi. Bugün çok güzel. Her gün Evet. çok güzel olsun inşallah. Şükür. Evet. Canım Gülenay'ım nasılsın? İyiyim çok şükür. Her şey yolunda. Oh. Bin şükür. İşte biliyorsun dizi çalışmaları var. Evet. İşte ev, arkadaşlar, işte başka sorumluluklar oluyor bazen. Onlarla birlikte güzel gidiyor. Güzel, sağlıklı, iyi. Yani seninle ilgili ruhum, kalbim ne diyor bunu düşünüyorum. Senin geleceğini duyduğumdan beri. Hep böyle hayatın hakkını veren. Hmm. Hani aşkın da hakkını verdin bin şükür. Bin Bunu şükür, ayrı bin konuşacağız şükür, canım bin Tarık şükür. abiciğim. Tabii, bin Tabii ki şükür. anmadan bugünü Elbette, geçmeyeceğiz. elbette. Mesleğinin hakkını veriyorsun. Dostluk zaten bence çok kıymetli bir dostsun sen. Arkadaşlık da keza öyle bence. Setteki halin biliyorum yani bizim sektörümüz küçücük bir sektör. Evet, Hepimiz, kulaktan kulağa her şey yayılıyor. aynen hepimiz birbirimiz hakkında hasbelkader bir şeyler biliyoruz. Bütününde şey gibi böyle kendini çok iyi biliyorsun, ne isteyip istemediğini biliyorsun, istediklerinin ve istemediklerinin arkasındasın. Ve bütün alanları çok zarafetle ve sorumlulukla üstleniyorsun. Ne güzel anlatıyorsun beni Ama Ceyda'cığım. öylesin. Dolayısıyla şöyle soracağım, bunu nasıl başarıyorsun? Yani özel bir çaba gerektirmiyor bu. Yani benim yapım böyle. Böyle doğmuşum. Böyle bir ruh vermiş Allah bana. Öyle söyleyeyim. Ailede mi başladı bu mesela? Tabii, Mesela tabii. anne baba çok Anne- aşıktı, aşkı ondan öğren gibi mi? Ha, o yani evet sevgi dolu bir ailede büyümek çok önemli. Sevgi dolu bir ailede büyüdüm, bir ablam vardı. Daha sonra biz annem, ablam, ben 3 kız kardeş olduk. Sonra kız yeğenler katıldı. Çok sevgi dolu bir ailem vardır benim ve paylaşırız her şeyi. Bunun yanında tabii annemin ve babamın beni yetiştirmesi de çok önemli. Yani özellikle annemle çok babalar daha iş odaklı olduğu için annem benim hakikaten çok vizyonerdi ve beni çok güzel yetiştirdi, ablamı ve beni. Dolayısıyla hayata daha pozitif baktık. Dostluklarımızda, arkadaşlıklarımızda hep özenli olmaya çalıştık. Meslek öyle.
mesleğimi çok severek yaptım. Gerçekten hala da Yapıyorsun, çok severek tabii. yapıyorum ama hani tiyatroda özellikle bütün zorluk, sen de biliyorsun, bütün zorluklarına rağmen çok şükür deyip hani o zorlukları yaşıyoruz evet ama çok şükür hani bu işteyim. Seyirci önündesin. Milyonlarca insana bir şey öğretiyorsun, bir şey gösteriyorsun. Bunlar çok önemli şeyler. O misyonumun da çok farkında olarak zaten büyüdüm, bu yaşlara geldim. Aşk dersen çok sevgili bir eş bana Ay, Allah'ım hediye etti. evet. Bin şükür. Onun da yani iyi ki birlikte olmuşum. Hakikaten bir masaldı. Masal yarım kaldı ama olsun devam ediyor bende. Evet, onu da Onu konuşacağız. da konuşuruz. Yani böyle sen beni çok güzel anlattın. İnsanın kendini bir başkasından ve senin gibi birinden duymak çok değerli benim için. Öyle yani ismin zikredildiğinde bir ortamda yüzüm benim hep gülümser. Hani bazı insanların ismini duyarsın da aman dersin Ha, aman bahsetme aman ondan. dersin. Hiç Evet, konuşmayalım evet, onu evet. şimdi Ne güzel, dersin. çok şükür. Ay, Şimdi ne Gülenay güzel. deyince böyle hakikaten ismin de zaten. Hani İsmimle müsemmayım ben. evet, Hakikaten öyle bak. öylesin. Yani Gülenay ve ben hep gülerim. Evet. Hatta böyle çok acılı olduğum, çok üzüntülü olduğum zamanlar bile karşımdakini ben şey yapıyordum, teselli ediyordum. Ve şey yani üzüntülü suratımı göstermek istemiyorum insanları. Zaten insanlar içleri kararmış. Hani o yüzden hep hiç asık göremezler beni ve şaşırırlar. Hani acaba sen sinirleniyor musun diye. Elbette sinirleniyorum tabii. O zaman da hani kimse yanımda durmasın ama genelde güler yüzlü olmayı seviyorum. Peki şimdi tabii hemen aşkla başlayalım. Başlayalım. Şimdi Tarık abiyle ikinizle bizim çok mesaimiz olabildi bir Çok, dönem çok, şükür. evet. Ben sizde gördüğüm aşkı çok insanda görmedim. Tarık abi senin gözün içine bakar. Yani hem senin adamın, bazen çocuğun. Her şey. Evet yani Her şeydi. yaramazlıkları da sana yapıyor. Aynen. Zaten sonsuz aşkla bağlı. Bütün şeyleri, her şeyi derdi, nazı, çilesi, şeyi her bana. şeyi sana. Her şeyi bana. Ama sen de onu öyle güzel böyle sarıp sarmalardın. Ama sen de onun yanında küçük bir kız olurdun, genç bir kız olurdun, alımlı bir kız olurdun, Aynen, anne aynen, olurdun. aynen. Böyle her şeyi gördüm ben sizin ilişkinizde. En sevdiğim haliniz buydu. Bir de kapının önünde valiz var kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Bir gün İstanbul'da durmaz mısın? Evet. Arıyorum, buluşacak mıyız? Biz bilmem neredeyiz. Avrupa'dayız. Orada sürekli gezdiniz. Şimdi İyi ki düşünüyorum. gezmişiz. Evet. İyi ki. Tarık abi vefat ettiğinde aynı şeyi düşündüm. Dedim İyi ki. sanki biliyormuş gibi dolu dolu yaşamak. Dolu dolu evet. Gerçekten dolu dolu yaşadı Ceyda'cığım biliyor musun? Yani rollerini öyle gerçekten mesela çok üzülüyorum. Öyle şeyler roller görüyorum ki ah diyorum bu tam Tarık'a göre rol. Ya da işte bir yere gidiyorum diyorlar ki ah Tarık Bey hala izliyoruz işte o dizileri eski filmleri ay o kadar severdik. İşte ben çok hayranlıydım diyorum ki ben de çok hayrandım. Hani onları görsün istiyordum. Yeni işler yapsın istiyordum. Çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncuydu. Çok. Çok iyi oyuncuydu. Ama işte kısmeti bu kadarmış. Hepimizin Evet. bir Zamanı ömrü var. var, bir zamanı var. Ama yaşadıklarıyla hakikaten güzel yaşadı. Güzel yaşadı, mutlu yaşadı en azından. Çok mutluydu. Mutlu Seninle yaşadı. çok mutluydu. Çok, evet ben de çok mutluydum gerçekten. Gerçekten örnek olacak bir çifttik. Evet. Peki nasıl oluyor? Bize yol göster. Çünkü Estağfurullah. şu anlamda çok güzel bir yaz süreci de yaşadın. Hmm. Yani o bile yakıştı. Anladın mı Ne demek güzel, istediğimi? anladım, Çünkü çok iyi anladım. vedalar da çok kıymetli Çok ya. kıymetli tabii. Çok hakkını verdin bence. Evet yani gerçekten yani zaten yıkıldım biliyorsun Biliyorum. yani hiç yani kendimde değildim ben değildim ve bir kere şey olmadı ne derler anlayamıyordum yani nasıl oluyor diyordum ya ay, böyle gözümün önüne geliyordu nasıl olur diyordum ya nasıl gider yani anlamakta çok zorluk çektim Kabul uzun et, süre çok inkar kabul değil mi? edemedim Evet. yani uzun süre kabul edemedim. Yatıyorum, uyanıyorum. Yok hiçbir şekilde ama işte daha sonra tabii çok da inançlı bir insanım ben. Artık yani Allah'a inancım o kadar çok ki işte tabii okuyorsun, ediyorsun, görüyorsun. Senin dışında olan olayları duyuyorsun. Diyorsun ki aa bak bu gitmiş işte ya da ne bileyim ufacık bir çocuk bilmem ne derken herkesin acısı kendine tabii bu arada o acıları da hani şey yaparak düşünüyordum.
İşte sonra bu Allah'ın gücüyle ben bir şekilde evet bunun olabileceğini, aslında ölümün olmadığını, tabii ki ölüyoruz, tabii ki yok oluyoruz ama hani ruhun devam edebileceğini, onun da bir yerlerde bedenlenir mi onu bilmiyorum ama yani hani tamamen yok olmadığına inandırdım kendimi. Tamam. O şekilde Peki gerçekten mi dolabı duruyor, duruyor, eşyaları duruyor? duruyor. Yani tabii ki bir sürü verdim ama biliyorsun Tarık giyimine çok Ah önem ne verirdi. önemliydi. Ay Ceyda ben veriyorum, veriyorum, bitireyim. Hakikaten veriyorum. Yani gönderiyorum üniversite öğrencilerine. Benden çok ayakkabısı var, öyle söyleyeyim. Evet, öyleydi ama. Ki ben ne kadar Allah meraklıyımdır rahmet giyime. eylesin. Evet. O kadar mesela verirken böyle yapıyorum. Hemen gözü yüzümün önüne geliyor. Yüzü ne yapıyorsun Gülay? Onu nasıl verirsin? Öyle yapardı ya. Evet. Ay diyorum dur bir dakika bunu vermeyeyim. Bu onun için çok kıymetli ama Kıyamam. bir sürü şey de bunu çok defalarca söyledim. Allah'tan bana oluyor. O kadar da güzel oluyor ki zaten o boyfriend ceketler falan. Tabii. Ben bayıla bayıla onları da giyiyorum ben. Ya. Hani dedim keşke bir de ayakkabılar olsaydı ama Ayak o numaramız da tutsaydı. tutsaydı diye. Yani tabii o üzüntülü günler geçtikten sonra Ceyda'cığım şimdi onu çok yani televizyonda seyredemiyordum bile. Hatta evdeki yardımcım diyordu ki Gülen'e açmayalım televizyon diyordu. Yok yok diyordum falan. Şimdi onu da seyrediyorum. Yani şimdi gülerek anıyorum, gülerek anlatabiliyorum. Şükür. Yani bin şükür böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu. Evet. İnşallah bilmiyorum kavuşursak kavuşuruz belki. Değil mi? Yani bile onları bilmiyoruz tabii. Hep Bilmiyoruz. yazılanları okuyoruz. Evet. Hani kimse ben gittim geldim orada şu demiyor. Şey fikrini seviyorum ama senden ötürü. Hakkını verdik. Verdik. Tabii ki erken bir kayıp da Verilecek çok keşkelerine- hak vardı da. Evet yani çok keşke var. Oraya girmiyorum. Yok Ama yok evet. size ayrılan, hayatın içinde size ayrılan süreyi çok hakkını vererek, Evet. kırgınlık olmadan, Olmadan. büyük bir imtinayla, şefkatle, özenle, aşkla, tutkuyla hep bunu ben de çok severim yani bu hissi. tabii ki zorluklar hep oldu ki. hayatımızda. Olmadı mı? Yani hepimizde oluyor. Hani rüya gibi bir hayat, masal gibi ama işte o ilişkiden ne aldığına bağlı. Hani onu soruyorsun ya. Benim geçinmeye gönlüm vardı, onun da geçinmeye gönlü Tabii. vardı. Dolayısıyla görmezden geliyorsun bazı şeyleri. Ve zaten o birkaç zaman sonra ay ne saçma şeye üzülmüşüm ya da ne saçma şey diyorsun. Yani onu tolere edebiliyorsun. Tabii. Ama tabii bunu herkes yapabilecek diye bir şey yok. Yani bu Evet. bizim ilişkimizdeki enerji böyle tutmuş. Size şansınız olmuş. Enerjimiz tutmuş. Belki işte öyle denk getirdi Allah bizi. Ve bence hayatın içinde bu zaman diliminin hakkını verdiğin içinde yaz sürecini başka yaşadın diye de düşünüyorum. Olabilir, olabilir. Tabii, Yani tabii. hakkı verilmeseydi. Eksik kalsaydı evet. Ama işte bunun bir de öbür tarafı var. Hani öyleyken yapayalnız evet. kalıyorsun. O zor. O çok zor. Ama Evet. ilk 4 yıl annem vardı yanımda. Evet sen sonra Ben yani annem tabii hatırlıyorum annem anneciğinle. yardımcısıyla yaşıyordu ama ben dedim ki gel bende kalın. Bende yaşamaya başlayın artık çünkü zaten bir gün ayrılacağız. Evet. Çünkü ölümle her şeyi o kadar farklı algılıyorsun ki Ceyda. Yani ölümü görmeden hiçbir şey anlamıyorsun. Ben de eskiden mesela hani arabam mı oldu? Ay şunu da alayım. Ay araba işte 2-3 ev daha mı? Hani asla böyle şeyler düşünmedim ama hani bunları konuşuyoruz ve Tabii. düşünüyoruz. Tarık'tan gördükten sonra işte aldığı daha giymediği kıyafetler vardı. Yapacağı şeyler vardı yapamadığı. Dedim ki hiçbir şey bizim değil. Değil mi? Hiçbir şey bizim değil. Evet bunu ölümden sonra anladım. Yani başlarda anlamıyorsun. Sonra 4 yıl anneciğim bendeydi. Annem de gitti. Hani tabii annem daha 95 yaşında. Belki o daha hayatını tamamlayarak gitti ama sen onun bir parçasısın. Yani ondan çıkmışsın. O da çok büyük acıydı ama. Dolayısıyla yani hiçbir şey bizim değil ve hani hak ettik, hak ettiğimiz hayatı yaşadık ama doymuyorsun insanoğlu. Duyar mısın? Güzelliğe doyulur mu? Doymuyorsun. Yani diyorsun ki daha şunlar vardı. Hani böyle seyahatlere gittiğimde ay diyordum keşke o da burada olsaydı. Uzun süre gidemedim aynı gittiğimiz Ya. yerlere. Yani birlikte seyahat Siz bir de ettiğimiz dünyayı yerlere. gezdiniz Gezdik, arkadaşım. gezdik. Maşallah. Çok şükür. İyi ki. Ben şimdi geziyorum. İyi yapıyorsun. Ya Allah iyi yapıyorum. Şimdi çok isterdi Las Vegas'a gitmeyi.
Şimdi işte inşallah yazın Allah nasip kısmet ederse arkadaşlarımla gideceğim. Sırf onun için Ya gideceğim, bir göreyim. Çok istiyordu oraya gitmeyi. canım. Yani bazen de onun için yani onun ruhu şad olsun diyorum orada. Tabii. İnşallah algılıyordur. Gitmiş kadar oluyordur, Oluyordur belki de, değil mi? Ben buna belki inanıyorum. de. Ben İnanmak de istiyorum. inanıyorum ya. İnanıyorum ama hani bazen diyorlar ki nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun Evet. olmadığını? Hah, Sen olmadı diyorsun. ben de tam böyle cevap veriyorum. Ben buna Ben inanıyorum. buna inanıyorum. Sen ona inan. Bir de bana iyi geliyor. Evet. Tamam, sana ne iyi geliyorsa o Bir zaten. de zaten sen seninle gezdiğini düşünüyorsan seninle geziyor demektir. Aynen öyle. Tabii. Seninle gezmediğini düşünüyorsan seninle gezmiyordur. Gezmiyordur. Bitti Bu kadar basit. Bu Aynen tartışılacak öyle. bir detay değilmiş Değil. gibi. Evet. Peki hemen diziye dönelim. Dönelim. Güller ve Günahlar. Evet. Oyuncu kadrosundan çok sevdiğim arkadaşlarımı da ağırlıyorum. Sen de onlardan birisin. İyi gidiyor. Çok iyi gidiyor maşallah. Şimdi Çok son iyi zamanlarda çok şey okuyoruz ve duyuyoruz. İşte tipim yüzünden bazı karakterleri alamıyorum. Öyle bir şey yok. Sen nasıl bakıyorsun? Hayır. Çünkü sen tiyatroda Tabii. neler oynadın. Tabii. Gerçi televizyon dizilerinde seni de böyle bir alanda tutmaya Beni de çalışıyorlar. kategorize ettiler. Zengin ve işte İhtişamlı kadın. Hani tipim tamam o ama yani sen her rolü oynamak üzere yetiştiriliyorsun. Evet. Ve tiyatroda her rolü oynadım. Oynadın. Tabii. Benim dünya kadar sevdiği bir oyunum var. Tarık'la birlikte oynuyorduk. 2 kişilikte. 3 tane rol oynuyordum. Orada mesela hem büyük bir aktrisle oynuyorum. Hemen içeriye gidiyorum, değiştiriyorum, geliyorum. Kadının hizmetçisini oynuyorum. Hemen başıma bir yemeni takıyordum. Rujumu siliyordum işte. Tabii onu vurgulayacak işte kırmızı ruj sürüp onu hemen siliyorum falan. Sonra da eleştirmen bir entelektüel bir kadın oynuyordum. İnanmıyorlardı. O köylü kadını oynadım. Çünkü o kadar güzel bir roldü ki o. Ve ben o kadar Tarık'ta kapıcı oynuyordu. İşte onların birlikte sevişmesi, hani birbirlerine naz yapması falan. Yani çok da güzel oluyordum. Evet. Hani de ki televizyon, hani tiyatroda tamam. Ama televizyonda böyle bir kategorize ediliyor. Belki de bence kolaylarına gidiyor Ceyda'cığım. Evet, bana da öyle geliyor biraz. Yani şimdi mesela filmlere de baktığında hani mesela ben iyi bir festival filminde oynamak isterim. Değil mi? Güzel bir filmde. Bütün Avrupa'daki yıldızlar zaten sarışın. Hani ben zaten hani tamam böyle bir kadınım ama bu koyu renkte olur. Tabii. Rolüne göre her Saçı şeyi boyarsın, yaparsın. uzatırsın. Önemli olan o rolü ben çıkarabilecek miyim? Ve rejisörün inanması tabii ona. Değil mi? Belki biraz aceleye geliyor ve onlara vakitleri kalmıyor. Hani diyorlar ki ay ben şimdi gördüğüm tipi tamam ben bu tipi istiyorum diyor. Okey. Oyuncu olarak kendini hiç kısıtlanmış hissediyor musun ya da kendini tekrar ediyor hissediyor musun bu süreçte? Televizyon için hayır. Televizyon için hayır hissetmiyorum. Ama tabii ki ben farklı yönlerimle seyirciyle buluşmak isterim elbette. Ama o kadar dizilerde çok kısa sürede çekiliyor ve sen o rolün üzerinde o derinliğe inemiyorsun ya da o derinliği sana senarist de çıkaramıyor. Evet. Mesela şimdi ben burada da zengin bir kadını oynuyorum. 3 tane çocuk yetiştirmişim ama o çocuğu ne kadar zorluklarla yetiştirmişim. 3 kadını, 3 erkeği. İşte gelinler geliyor, onlardan korumaya çalışıyor falan. Bazen diyorlar ki bana Zeynep'e çok kötü davranıyorsunuz. Sizi seviyoruz ama Sevim davranmayın. Tecer olarak bundan bahsediyoruz tabii, değil mi? Sevim Tecer, oradaki Evet. karakterim. Ama o kadının derinliğinde kim bilir neler var. Tabii. Yani o derinlik çıktığında onlar çıkabilse, yani bu zengin kadınların ya da gösterişli oynadığım tipteki kadınların her birinin ayrı hikayesi var dipte yatan. Tabii. Onlar çıkmayınca normal prototipler oluyor. Evet, dizide böyle bir şey oluyor. Tabii ki her oyuncu haklı olarak kendi karakterinin alt metnini kendi dünyasında yazıyor ki oynayabilsin. Tabii. Ama belli bir süre sonra karaktere de kaptırınca şey istiyorsun ya, bir sahne yazsanız, ben şöyle bir alt hikaye buldum onu oynasam. İstiyorsun tabii ama İstiyorsun. bütününde bir yeri olmuyor. Ama tabii kadro o kadar kalabalık ve Tabii. herkese yazılan hikaye. Tabii. Onların da işi çok zor. Yani senaristlerin işi gerçekten çok zor. Ama işte o yabancı dizilerde nasıl oluyor bilemiyorum ki daha da kısa biliyorsun ama yani o her karakterin derinliği olabiliyor. Evet. Yani illa 2 başrolün üzerinde gitmiyor. Mutlaka o derinlikleri yazıyorlar falan. Yani inşallah öyle bir şeye de denk geliriz. Ama benim dizi güzel, harika gidiyor. Evet, çok beğeniliyor. Ekip çok iyi. Ne güzel. Ekiple çok yönetmen, yapımcımız.
Yani şanslıyım gerçekten. Gerçekten yani bütün dizilerimde öyle Evet oldu. senin maşallah Bir öyle. de uzun soluklu gider Evet, hep. hep. Hep uzun soluklu Evet. gider. Bana öyle diyorlar zaten. Senin olduğun diziler uzun gidiyor diye ama Ay böyle bilinmek çok kıymetli. çok kıymetli Şükür. ama çok şükür diyor. Yani çok ben hep şükrederim biliyor musun? Bak sende de hep o var. Yani şükretmek çok Evet, önemli. çok. Her an teşekkür etmek Evet. lazım her şeye. O yüzden yani biz mutluyuz. Ne Sezona güzel. da devam kararı alınmış. Bakalım Harika. inşallah. Bu sene çünkü bayağı bir Evet. giden diziler Evet. oldu. Yani reyting tabii acımasız bir hal. Ben üzülüyorum tabii. Her bir tane dizide Tabii ciddi ya. bir ekip var. Var. Herkes ekmek Hayalleri yiyor. var. Evet. Ay diyor tutacak mı beklentileri Evet. var. Evet. Çok zor. Yani zor, Zor. zor. Hakikaten zor hayat. Peki tiyatro? Tiyatro çok istiyorum hayatım yapmayı ama işte bu ara yani pandemiyle birlikte Tarık'ın kaybı ve işte ben onun kaybından zaten 3 ay sonra çalışmaya başladım ki zaten beni iyileştiren en önemli Tabii. şeylerden biri de çalışmak oldu. Tiyatroya pek fırsat bulamadım açıkçası. Ama çok istiyorum. Yani benim mesleğim tiyatro. Yani birebir göz göze o enerjiyi karşılıklı alıp vermek. İnşallah iyi bir oyun olursa, güzel bir oyun gelirse ya da ben bulursam. Mesela. Biz devlet tiyatrosunda o kadar alışmışım ki yani oyunlar seçiliyor dramaturglar tarafından. Sana uygun en güzel rol geliyor ve sen onu oynuyorsun. Tabii. Hani ben onun için nereden oyun araştırayım ya? Ben o işi Bilmiyorsun. sevmiyorum ben. Ha bir de öyle bir kas derim ben ona. Öyle bir kasın yok çünkü Yok. öyle hiç bilmiyorsun bunu. Bilmiyorum. Sana rol asılıyor ve Evet. sen Benim bir devam sürü ediyorsun. tekst okumam lazım. Tabii. O hani o hangisine karar Ya da oyun vereceğim. izleyeceksin deli Ya gibi. da oyun izleyeceğim. Onun için iyi bir rejisörün ya da iyi bir yapımcının bana tekst getirmesi lazım. Ben de hakikaten yani onun hakkını vererek oynarız. Hani bu tek kişilik olabilir ama ben genelde paylaşmayı severim. Tabii, güzel bir 2 şey. kişilik ya da 4 kişilik ya da ne bileyim büyük prodüksiyon. Yani niyette o var hayatım. İnşallah olur. Ay evet. Niyetimde tez var. zamanda Hani yani tiyatro yapmayacağım diye bir şey yok. güzel bir tekst gelsin. Hayır gelsin evet. Evet. Hayatı yaşamayı seven bir kadın olduğunu defalarca altını çizdim. Peki hayat bu aralar nasıl gidiyor? Çamurla uğraşıyordun bir ara. Ya bir ara uğraşıyordum. O da pandemiden sonra oldu. Evet. O çok keyifli bir iş. Heykel gibi bir şey değil mi bu? Heykel. Evet. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Oraya da bu heykel sanatçısı aynı zamanda arkadaşım. Nurdan Uzel vardır. O karşıda veriyor ders. Dedim ki ya burada da çok güzel bir yer var. Verir misin falan. O geliyordu. Bana da daha kolay oluyordu. Tabii evine O yakın. ara eşim de yoktu Ceyda. Ben de kafamı dağıtayım diye o da beni çok yetenekli buldu. Yani hakikaten Ya. elim yeteneklidir ama benim. Hani elime güzel. aldığım her şeyi yapabilirim. Ne güzel. Ondan sonra onunla çok güzel 3 tane çok güzel şey yaptım. Heykel. Ama 3 tane. Daha fazla yapmadım. Tamam ne olacaktı? Zaten Ama kısacık bir süre yani ilgilenmedin kısacık bir mi? süre ilgilendim ama yani bayağı böyle bir Michelangelo'nun David'in kafasını yaptım. İşte bir kadın nude şeyini yaptım üstünü. Bir de kendi elimi yaptım. Ha. Kendi elimi yaptım. Onun üzerine Tarık'ın eli gelecekti. Daha ona fırsat kalmadı. Onu da yapacağım inşallah. Hani öyle bir modern bir çalışma yapalım dedik. Tamam. Ama bunun yolu açık yani her zaman yapabilirim onu. Peki güzellik. Şimdi tabii herkes merak ediyor. Hep bakımlı ve güzelsin. Bakımlı olmayı çok seven bir kadın. Evet ve hep öylesin. Yani ama. bakımlı olmayı severim. Saçım, elim, yüzüm, elim, tırnağım, her şeyim hani seviyorum. Evet. Bakımlı olmayı. Bunun getirdiği şeyleri de yapıyorum açıkçası. Ne yapıyorum? Vitaminlerimi yaptırıyorum. Çok iyi kremlerimi kullanıyorum. Bir yüz yogasına gitmek istiyorum. Çok da teklif var. Ne olur gelin Gülenem. Çok da iyi yapan arkadaşlarım var. Ona bile vaktim yok aslında. Doğru, anladım. Belki onu yaptırsak şey olacak ama şuna inanıyorum Ceyda'cığım. Çok pahalı bir parfüm kullanmaktansa vitamin yaptırmak bana daha iyi geliyor. Çünkü o derine iniyor. Ha krem, parfüm dedin. Krem. Ay parfüm Pahalı mü bir dedim. krem aldın. Yani pahalı parfüm aldık yıllarca bir işe yaramadığını görüyorsun ama Tamam. ne bileyim vitamin işte yapıyor. Bence çok Evet. mantıklı. Tabii. Niye yaptırmayayım? Yani böyle bir şey var ama çünkü o yüzünü değiştirmiyor. Tabii. O sadece senin ışıltını geri veriyor. Bir de mutluysan zaten için dışına vuruyor. Işıl ışıl oluyorsun. Mutlu olmadığın zaman
dünyanın en iyi şeyini de yaptırsan, en iyi estetikçisi de estetiğini yapsa, o gözlerinden o mutsuzluk belli olur. Evet. Öyle bir estetiğe şu anda zaten ihtiyaç duymuyorum. Hani başkasında da kendimde de karşı değilim ama şu an ihtiyacım yok. Zaten evet, ihtiyaçla doğru orantılı bir şey bence Aynaya de. bakarsın kendini, ya çok kötüyüm dersin. Ne bileyim bir şey olur, bir heyecanlanırsın. Ay dur şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam dersin. Yaptırırsın. Bundan daha doğal bir şey var mı? Herkesin kendi hayatı. Aynen öyle. Herkes kendine bakacak. Aynen. Peki eğitmenlik? Aynı çok soru Ha, birikmiş. çok birikmiş hakikaten. Ya eğitmenlik çok güzel bir şey. Ben Ne yaptın, oyunculuk neler oldu? eğitimi yapıyorum. Yapıyorum. Çok da değerli spikerler var, tiyatrocu arkadaşlarım var ama hayatım diziden dolayı hiçbir şey Aa. yapamıyorum ki. Ara verdin. Genelde hafta sonu derse gidiyorum. Dedim ki ne olur kusura bakmayın, onlar da çok istiyor. Ben de tazeleniyorum. Tabii. Bilgin tazeleniyor. Tabii. Öğrenciden enerjim tavan. Orada 2-3 kişiyi görüyorsun. Eski arkadaşlarınla sohbet, muhabbet. Yani her şey çok güzel ama olmuyor yani vakit olmuyor. Güzel bir şey. Ben de böyle heyecan duyuyorum. Şimdi öğrenci olarak gidiyorum tabii okula da. Şey oluyorum, böyle öğretmen olmak güzel ya. Güzel. Anlatıyor falan böyle. Ben diyordum ki, Güzel. ben diyordum yapamam. Çünkü ben biraz da mükemmelliyetçiyim yani hayatımda da hani aslında ne gerek var mükemmelliyetçi Evet, olmana? Hiç gerek olduğu yok kadar. ama diyordum ki yani benim çok iyi şeyler öğretmem lazım. Fakat şimdi konservatuvar hocası değilsin. Tabii. Şimdi konservatuvar olsa alacaksın küçüğü, işte büyüteceksin, onu oraya getireceksin. Şimdi buraya gelenler 40 yaşındaki de geliyor, avukat da geliyor, mimar da geliyor. Psikoterapi yapan insanlar da geliyor. Diyorlar ki yani biraz daha böyle güvenli şey yapalım. Bir de biz bu işi çok merak ediyorduk. Yani tiyatro nasıl olur? Onlar tirat ya da bir sahne oynadıkları zaman çok mutlu oluyorlar. Anladım. Ve de onlara diyorum ki en azından hiçbir şey olmasa bir tiyatro oyunu seyrettiğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu, çünkü hepsi diyor ki ay çok zormuş hocam. Yani kolay değil çünkü hep derler ya ben çıksam oynarım derler ya. Ya ne var bunda, ben de yaparım. İşte hadi sen çık bakayım yap. O iş öyle Olmuyor. değil. En azından onu veriyorsun. Hani hiçbir şey almasa. Evet. Çok keyifli Tiyatroya yani. dair yapılan her şey çok kıymetli. Tiyatrocu olmayı hedeflemeyen birinin de bunun eğitimini almak istemesi çok kıymetli. Evet. Entelektüel olarak başka bir yapıya geçecek çünkü. Bakış açısı değişecek, tavrı değişecek, Bravo, konuşması bravo. değişecek, Evet. duruşu değişecek. Evet. Ve her ne meslek yapıyorsa lisanı değişecek, Değişecek. üslubu değişecek. Müthiş bir şey. Mesela diyorum ki şu kelimeyi yanlış söylüyorsunuz diyorum. Bizim arkadaşlarımızdan da yanlış bilen var. Tabii. Yanlış bilmek önemli değil. Mesela ben böyle bir şey olduğunda çok güvendiğim eski hocalardan ya da işte ablalarım, abilerim neyse ay doğrusu bu muydu diyorum ben Tabii. hala. Onun için mesela onlara da söylüyorum. Bunu yanlış söylüyorsunuz. Şu şöyle Mesela? düzeltin. En azından doğrusunu bilin Evet. diyorum. Onu bilmesi bile bir ayrıcalık Bence aslında. de. Bir bilgi bir bilgi, bir insan bir insan. Gerçekten Aynen, böyle. aynen. Cebinde ilginç bir bilgi varmış Gülenay. Ya ben bunu evet geçen gün öğrendim ve çok enteresan geldi Ceyda'cığım. Ahtapotun kaç kalbi var? Ay dur, Biliyor bunu musun? biliyordum. Biliyor muydun? Ben Hayır, yeni öğrendim. unuttum. 3 kalbi varmış. Enteresan olan ne biliyor musun? Aşık olduğunda yüzerken kalbi duruyor bir tanesi. Bak aşk her yerde var, görüyor musun? Ben ahtapot olsaymışım zaten kalp duracakmış kaç kere. Ay çok şekersin. Bakar mısın? Aa, Ahtapot aşık olduğunda yüzerken zaten yoruluyormuş. Anladın mı? Aşk da yoruyor belli ki onu. Ve bir kalbi duruyor. ondan Çok üç kalbi var. enteresan değil Çok mi? aşık bir insan. Evet, kendisi. çok aşık. İnsan dedim ya. Çok aşık bir canlı kendisi. Canlı hepimiz işte. Onlar hayvan, onlar bitki, biz insan. Bir fotoğrafımızı çekelim. Şükür dediğim bir Bin gün. şükür. Evet, gerçekten şükür dediğim bir programın daha sonuna geldik. Tabii ki bütün performanslarında bayılarak izlediğiniz canım Gülenay, hayatta yakından tanısanız daha da bayılırsınız. Şimdilik böyle bir 30 dakika tatlı tatlı zaman geçirmiş olduk. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.
Canım arkadaşım Gülenay, nasıl iyi geldin bana anlatamam. Güzelliğinle, enerjinle, o bakımlı halinle yine bana bir sürü şey hatırlattın. Ve gözlerin içine baktıkça hep şükrettim, hep nazar duası okudum içimden. Canım Gülenay sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Enerjisi, dünyaya bakışı, anneliği, muhteşem dostluğu ile Ceyda Düvenci.